Kreş Örgü Atölyesi'nden merhaba. Bugün 7 numara bir şiş ve kalın bir iple, bakın böyle batik maxi iplerden biriyle bir boyunluk öreceğim. Çok az bir ilmekle başlayacağız. Kaç ilmekle başlamamız gerekiyor bu modele? Ben Selanik örgüyle yapacağım bu boyunluğu ama Selanik örgü bana çok zor geliyor diyorsanız bir ters bir düz, iki ters iki düz ya da haroşa örgüyle bu boyunu örebilirsiniz. Düz örgüyle örmeniz zor çünkü kenarlar kıvrılma yapacaktır. Çift sayı ilmek atmanız gerekiyor ama eğer lastik yapacaksanız benim söylediğim rakamlardan biraz daha fazla ilmekle başlamanız lazım. Lastik örgü biraz kendini toplayacaktır çünkü ördükçe. Benim gibi kalın bir iple başlıyorsanız çift sayı başlamanız gerekir demiştim. 20 tane ilmekle başlıyorsunuz. Eğer orta kalınlıkta bir ip 4-5 numara bir şişle başlıyorsanız 32 ilmekle başlamanız yeterli olacaktır sizin için. Eğer dediğim gibi lastik örgü yapacaksanız 6 ila 8 daha fazla ilmek atmanız gerekiyor. Şimdi 20 ilmekle başlamam gerekiyor ama ben daha küçük bir ilmek sayısıyla hızlı anlatmak için Selanik örgüyü kısaca nasıl yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi şöyle ipin üzerine, şişin üzerine ipi attım. Örer gibi, ters örgü yapar gibi, ters örgü yönünde hiç örmeden çıkış yapıyorum, çıkarıyorum. Sonrakini ters örüyorum. Sonraki ilmeğimde yine aynı metodu izliyorum. Sanki örecekmiş gibi ipi üzerine atıp ikisini birlikte sağ şişe alıyorum. Sonrakini örüyorum. Bir sonrakini yine ipi örecekmiş gibi alıyorum. Sonraki iki ilmeği de ters örgü yapıp çıkıyorum. Bir üst sıraya geçtiğimde kısaca Selanik örgüyü anlatıyorum yani size. İlk ilmek hep örülmeden alınıyor. İkinci ilmeğe bakıyorsunuz. Şimdi ikinci ilmeğimiz bir önceki sırada üzerine ilmek atmadığımız normal bir şekilde haroşa ördüğümüz bir ilmek. Gördüğünüz gibi üzerinde hiçbir ilmek yok. İlmek atılmış olanların önünde zaten şöyle eğimli bir şekilde bir sonrakinde göreceksiniz bir ip var. Bu tek başına bir ilmek. O yüzden bunun üzerine bu sefer ilmek atıyorum. Örmeden alıyorum. Bakın şimdi bir önceki sırada üzerine ilmek atılmış bir ilmek. Şöyle kendisinden önce bir ip var. Sağa doğru eğimli. O yüzden bu ikisini birlikte alıp ters örgü yapıyorum. Bu kadar kolay Selanik örgü. Bir sonraki sırada ilmekte üzerine ilmek atılmamış bir önceki sırada onun üzerine ilmeği atar gibi yapıp sağ şişe geçiriyorum. Sonra bakın üzerine atılmış bir ilmek, onu ikisini beraber alıp yine ters şekilde yani haroşa şekilde örüyorum. Üzerine ilmek atılmamış bir ilmek, onun üzerine ilmeği atıyorum. Sonrakini bakın yine çift gibi gözüken bir ilmek, onu ikisini birlikte alıp ters örüp en son ilmeği mutlaka ters örüp çıkıyorum. Aslında ters örgü yaparak ilerleyeceğimiz bir model. Şimdiki sırada ilk ilmekleri hep örmeden alıyorum. Bakın yine aynı metot. Yine üzerine ilmek atılmamış bir ilmek. Onun üzerine ilmeği atıyorum ve çıkıyorum. Sonra çift gibi gözüken bir önceki sırada üzerine ilmek atılmış bir ilmek. İkisini beraber alıp ilerliyorum. Bakın burada tek, üzerine ilmek atıp sağ şişe geçiyorum. Çift gibi gözüken bir ilmek. Bunu örüp çıkıyorum. Tek ilmek, üzerine ip atıp çıkıyorum. Çift gibi gözüken ilmek, ikisini beraber örüp çıkıyorum. Metot bu. Son ilmekleri ve baş ilmeği almadan son ilmeği de ters örerek modeli ilerleteceğim. Teknik hep aynı. Tekrar anlatmak istemiyorum. Bir önceki sırada ne yaptıysam o. Yine üzerine ilmek atıyorum. Burada birlikte örüyorum. Çift gözüken ilmeği üzerine ilmek atıyorum. Çift gözüken ilmeği birlikte örüyorum. Bir önceki sırada ne yaptıysam o tekrar dönüp izleyebilirsiniz. Şimdi 4-5 sıra hatta daha fazla sıra boyunca model hiçbir şeye benzemeyecek. Yani Selanik örgü görüntüsünü almayacak. Ama 7-8 sıradan sonra oluşan örgünün Selanik örgü olduğunu anlayacaksınız. Bakın şimdi ben bitirdim. 20 ilmekle başlamıştım kalın bir iple 7 numara şişle ve gördüğünüz gibi bitirdim.
Peki, şimdi ne yapacağım ve bunu ne kadar ördüm? Ben 62 santim ördüm. Bu baş çevresi kadar örmeniz gerekiyor. Biraz da bol olması gerekiyor. Tabii başın tam çevresi kadar değil, kafanızdan geçecek şekilde. Ha bunu dar bulursanız ördükten sonra bir bakın. Birleştirme şeklimizi göstereceğim şimdi. O şekilde daha şişten çıkarmadan bir bakın kafanızdan geçer mi geçmez mi? Benim için 62-63 santim yeterli oldu. Çok da böyle boğazınızda sizi boğmasın. Şöyle yapacağım. Görüntümüz şu şekilde olacak. Bakın. Böyle yaptım. Bu ucu aldım. Bunu da şu şekilde. Ortada yaklaşık 13-14 santimlik bir mesafe kalınca bu ikisini dikişle birleştirdim. Şimdi dikişle birleştirmek de tabii ki çok önemli. Dikişle nasıl birleştiriyorum görüntü kötü olmadan onu da göstereceğim size. Şimdi bakın böyle kenarlarda bu şekilde kabartılı duran ilmeklerin arasından iğnemizi geçiriyoruz. Burası ters tarafımız. Bakın her bir kabartılı kısmın içinden aşağıdan yukarıya doğru iğnemizi bu şekilde geçiriyoruz. Bu şekilde kendini gösterecek. Bakın karşılıklı çok düzgün bir dikiş olacak burada. Bu şekilde yaparsanız. Aşağıdan yukarıya doğru geçiriyorsunuz iğnenizi. Dikişi yaptıktan sonra bu şekilde başınızdan geçirerek giyebilirsiniz. Şimdi videoda da göreceksiniz.